Gizem ve merak dolu bir film olan Caddo Gölü, bizi Louisiana bataklığının kalbine götürüyor. Hikaye, göl kenarındaki tenha bir kulübede, hafta sonu kaçamağı için yeniden bir araya gelen bir grup arkadaşı konu alıyor. İçlerinden biri, gizemli koşullar altında ortadan kaybolduğunda, tatilleri uğursuz bir hal alıyor. Kayıp arkadaşlarını ararken, gölün bulanık derinliklerini saran karanlık sırları ve yerel efsaneleri ortaya çıkarırlar. Bir arama kurtarma görevi olarak başlayan şey, görünmeyen güçlere karşı umutsuz bir hayatta kalma mücadelesine dönüşür. Film, gerilim, gizem ve yaratık filmi unsurlarını bir araya getirmeye çalışıyor. Ancak sonuç olarak gerçekten heyecan verici bir deneyim sunmaktan uzak kalıyor. Konunun kendisi, güzelliği ve folkloruyla bilinen gerçek bir selvi bataklığı olan Caddo Gölü'nün ürkütücü ve atmosferik ortamından yararlanarak umut vaat ediyor. Bununla birlikte, olay örgüsünün işlenmesi, gerilim ve korku için doğal potansiyelden yararlanamayarak arzulanan çok şey bırakıyor. Filmin adı Caddo Gölü, izleyicileri bataklığın gizemli dünyasına çekerek hemen bir yer duygusu oluşturuyor. Yapımcılar, rahatsız edici bir atmosfer yaratmak için gölün doğal güzelliğini ve ürkütücü dinginliğini etkili bir şekilde kullanıyorlar. İspanyol yosununa bürünmüş selvi ağaçları, sessiz sır bekçileri gibi dururken, bulanık su, yüzeyinin altında bilinmeyen tehlikeleri gizliyor. Güzel ile bilinmeyen arasındaki bu sürekli gerilim dolu bir gerilim filminin sahnesini hazırlıyor. Ancak Caddo Gölü, hikaye geliştikçe bu ilk sözünü tutmakta zorlanıyor. Anlatım ve karakter gelişiminin uzun ve acelesiz olması nedeniyle tempo düzensiz. Film ipuçlarını ortaya çıkarmak için zamanını alıyor. Ancak bu ifşaatlar genellikle tahmin edilebilir hissediliyor ve gerçek bir ilgi uyandıramıyor. Karakterler yeterince sevimli olsalar da, izleyiciyi durumlarıyla tam olarak etkileşime geçirecek derinlik ve karmaşıklıktan yoksunlar. Caddo Gölü, sürpriz sonların ve psikolojik gerilimlerin ustası M. Night Shyamalan'ın tarzında bir film olarak pazarlandı. Bu bağlantı, filmin gerilimi doğrudan korku yerine atmosfer ve telkin yoluyla oluşturma girişiminde belirgindir. Yapımcılar açıkça bir huzursuzluk ve paranoya duygusu yaratmayı ve izleyicinin neyin gerçek neyin hayali olduğunu sorgulamasını sağlamayı hedefliyorlar. Ancak film, Shyamalan'ın imza tarzına ulaşamıyor. Shyamalan'ın filmleri, karmaşık olay örgüsü ve dikkatlice yapılandırılmış olaylar ile bilinse de, Caddo Gölü biraz türetilmiş ve tahmin edilebilir geliyor. Sürprizler, geldiklerinde, Shyamalan'ın çalışmasının eş anlamlısı haline gelen etki ve ustalıktan yoksundur. Filmin onun tarzını taklit etme girişimi, sonuç olarak filmde neyin eksik olduğunun bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Shyamalan'ın filmleri genellikle yalnızlık, paranoya ve gerçekliğin kırılganlığı temalarını ele alır. Caddo Gölü bu temalara değiniyor, ancak gerçek bir derinlikle onlara değinemiyor. Karakterlerin uzak bataklık ortamındaki yalnızlık hissi elle tutulur, ancak psikolojik çözülmeleri gelişmemiş hissettiriyor. Film, karakterlerin korkularının ve endişelerinin gerçekte ortaya çıkıyor olabileceği fikrine işaret ediyor. Ancak bu kavram hiçbir zaman tam olarak keşfedilmiyor. Caddo Gölü, insanın aklını başından alan bir gerilim sunmak yerine, türe daha geleneksel bir yaklaşımla yetiniyor. Yapımcılar, filmin gerçek gerilim potansiyelini azaltan bilindik klişelere ve korku sahnelerine güveniyorlar. Shyamalan'ın etkisi filmin ilk kurulumunda belirgin olsa da, adının belirlediği beklentileri karşılayamıyor. Filmin en önemli zayıflıklarından biri temposu ve gerçek bir gerilim yaratamamasıdır. Caddo Gölü, ana gizemi araştırmaya başlamadan önce, karakterleri ve ilişkilerini kurmak için zaman ayırarak, yavaş bir tempoda ilerliyor. Bu yaklaşım bazı filmlerde işe yarayabilirken, burada zararlı olduğunu kanıtlıyor. Çünkü yavaş ilerleme gerçek bir gerilimi ateşleyemiyor. Film, bir huzursuzluk duygusu yaratmak için büyük ölçüde atmosfere ve telkine güveniyor. Ancak yalnızca bu unsurlar, filmin tamamı boyunca gerilimi sürdürmek için yeterli değil. Korku sahneleri, meydana geldiklerinde, çoğunlukla gerçek psikolojik dehşetten ziyade yüksek seslere ve ani hareketlere dayanan tahmin edilebilir korku sahneleridir. Filmin gerilim yaratma girişimleri genellikle zorlanmış ve hak edilmemiş hissettiriyor ve izleyicinin korkmuştan çok sinirli hissetmesine neden oluyor.
Filmin temposu ayrıca olay örgüsü noktalarının eşit olmayan dağılımından da muzdarip. İlk perde, gereksiz açıklamalar ve karakter tanıtımlarıyla sıkıcı bir şekilde ilerliyor. İkinci perde, gizem derinleştikçe biraz hızlanıyor, ancak ivme tahmin edilebilir ve bir şekilde antiklimaks bir çözüme dönüşen üçüncü perdede hızla kayboluyor. Daha etkili bir gerilim filmi, karakterler gerçeği ortaya çıkarmaya yaklaştıkça, gerilimi kademeli olarak artırarak tutarlı bir gerilim seviyesini koruyacaktı. Ancak Kaddo Gölü, gerilim oluşturma ile beklentileri karşılama arasında doğru dengeyi bulmakta zorlanıyor. Sonuç, hem yetersiz hem de uzun gelen bir film. Kaddo Gölü'ndeki karakterler, ne yazık ki kendilerini çevreleyen su kadar sığlar. Oyuncular iyi performanslar sergileseler de, karakter gelişimi açısından çalışacak çok az şey veriliyor. Karakterler büyük ölçüde arketipik rolleriyle tanımlanır. Sporcu, inek, son kız ve beyara. Bu derinlik eksikliği, izleyicinin karakterlerle duygusal düzeyde bağlantı kurmasını veya kaderlerine yatırım yapmasını zorlaştırır. Film, karakterlere geçmiş hikayeleri ve birbirleriyle olan ilişkileri aracılığıyla bir miktar kişilik aşılamaya çalışıyor. Bununla birlikte, bu girişimler yüzeysel ve gelişmemiş hissettiriyor. Geçmişleri hakkında bilgi parçacıkları öğreniyoruz. Ancak bu ifşaatlar, karakterlerine gerçek bir derinlik veya karmaşıklık katmıyor. Birbirleriyle olan ilişkileri de benzer şekilde gelişmemiş, etkileşimlerini gerçek hissettirecek özgünlük ve nüanstan yoksun. Sonuç olarak, karakterler tek boyutlu ve tahmin edilebilir görünüyor. Çevresinde gelişen olaylara verdikleri tepkiler inandırıcılıktan yoksun ve motivasyonları genellikle karmakarışık hissettiriyor. Film, karakterlerin bireyselliğini daha da azaltan ve onları tam olarak gerçekleştirilmiş bireyler yerine stok karakterler gibi hissettiren klişelere ve basmakalıplara güveniyor. Daha etkili bir yaklaşım, karakterlerin ruhlarının derinliklerine inerek korkularını, güvensizliklerini ve motivasyonlarını keşfetmek olurdu. Yapımcılar, karakterlere daha fazla derinlik ve karmaşıklık katarak, Kaddo Gölü'nü sıradan bir gerilim filminden, izleyicilerle duygusal düzeyde yankı bulan, daha karakter odaklı bir hikayeye yükseltebilirlerdi.